Herkese merhaba. Bugün kanalımda tam bir Ramazan iftar menüsü hazırlığı var. İftara misafirim var diyenler için pratik iftar tarifleri olacak. O şekilde hazırlamak istiyorum. Çünkü gerçekten pratik olmamız lazım, hızlı olmamız lazım ve ölçülü yapmamız lazım. Dediğim gibi israf olmasın diye. Soruyorlar işte iftar sofrası nasıl hazırlanmalı, iftar sofrasında işte ana yemek ne olacak, şu ne olacak, bu ne olacak, bana yazanlar oluyor, soranlar oluyor. Valla ben hazırlıyorum, hazırladım da hani normal kendimize yapar gibi hazırlıyorum. Biraz ölçüler tabii büyük oluyor, daha fazla oluyor. Ama tabii ki de daha da özeniyorsunuz çünkü iftara misafiriniz geliyor. Yani anlayacağınız bugün akşama ne pişirsem derdine son verecek. Harika bir misafir iftar menüsü hazırlamayı düşünüyorum. Yani böyle Ramazan tam gaz devam ederken iftar menülerinde böyle fikirler alabilirsiniz. Hatta biraz önce yorum geldi. İftar menüsü fikirlerini senden çalıyorum diye. Estağfurullah. Ben size veriyorum zaten gönül rızasıyla. Bu arada kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben böyle hızlı bir giriş yaptım. O yüzden haliniz hatırınıza sormayı unuttum. Kusura bakmayın. Nasılsınız? İyi misiniz? Nerelerden bizi izliyorsunuz? Ramazanınız nasıl geçiyor? Hatice Bulut. Ramazanınız mübarek. Menü fikirlerini senden çalıyorum. Eşo senden daha güzel ki. Bir konu vardı. Aa, o konu hakkında yazıyor. Bir bayan bana yazmıştı işte. Sen çok çirkinsin. Herkesin bakış açısı. Herkesin nasıl anlatayım size ya? Ya konuşmak da istemiyorum. Boş ver. Boş ver. Ramazan'dayız. Güzel güzel Ramazan menüleri yapıyoruz. Çok güzel yorumlarınız geliyor. Çok güzel mesajlarınız geliyor. Ve artı benim sorduğum işte videolarda soruyorum ya şu neyi bu neyi çünkü sizden de öğrenmek istiyorum. Burada çünkü bilmediğim sebzeler de olabiliyor. Herkes her şeyi bilecek değil ya benim bilmediğim şeyler de var. Ve sizlerden öğreniyorum. Ablalarım sağ olsunlar bana yazıyorlar. Şunu şöyle yap bunu böyle yap böyle yaparsan şöyle olur şöyle olursa böyle olur diye. Ben onları da uyguluyorum. Yorumlarınız beni gülümsetiyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum kanalımın gelirleri eksiz yetimlere gidiyor. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi de bekliyorum. Fikirlerinizle desteklerinizi de bekliyorum. Yani Ramazan menüleri, iftar menüleri, sahur menüleri neler yapılabilir, neler yapmamı istersiniz ya da sizin yaptıklarınızdan da yapabilirim ben. Aa, bunu da yap, bu da güzel olur falan ne fikirler de verebilirsiniz. Ben çok oturmayayım, konuşmayayım. İftara misafirimiz var. Misafirimiz derken misafirlerimiz var. Aileleri böyle tek tek almak istiyorum. Ben toptan alabilirim aslında ama toptan gruplarım da olacak. Toptan aldıklarım da olacak. O yüzden şimdi tek tek alıyorum. Şimdi misafir davetleri fazla kabul edemiyorum. Önce ben çünkü almak istediğim için önce alıyorum. Ondan sonra davetlere vaktim olursa, günüm olursa gideceğim inşallah. Karnabaharımı haşlamaya koydum ama çok fazla haşlamayacağım. Dikkat edin. Kaynamaya başlasın. Ondan sonra çatal batırarak şu kök azıcık yumuşasın alacağız. Hani tamamen haşlamayın çünkü fırına da atacağım için orada iyice yayılma yapmasın. Bu arada oturtmanın kıymalı harcını hazırladım. Patlıcanlarımı soyacağım. Patlıcanları kızartacağım. Geldim. Hemen patlıcanlarımı da halledeyim. Alacalı soyacağız. Ben camı çok seviyorum. Bilmiyorum da cam, borcam. Borcamlarımı gerçekten çok seviyorum. Şimdi kırılırmış bir tane zaman. Böyle çatlanak. Patlıcan soymayı zaten biliyoruz değil mi? Pijamalı. Yani alacalı böyle soyuyoruz. Çok fazla yapmayacağım için 2 tane. Dediğim gibi her misafir menüsü değişik olsun diye. O yüzden az az yapıyorum. Bitsin her gün değişik bir yemek olsun diye. Keşke küçük bıçağı alaydım elime. Soyarken büyük bıçakla olmuyor aslında değil mi? Bir de böyle soyaçlarla soyuyorlar ya siz becerebiliyor musunuz? Ben onu hiç beceremiyorum. Hayatta beceremiyorum. Herkesin alışkanlığı yani değil mi? Öyle. Şimdi bunları soyduk mu? Soyduk. Bir parmak kalınlığında kesiyorsunuz.
Bunun harcına da ben ne yaptım? Üstüne koyacağım harcada soğan, biraz biber salçası, biraz domates salçası, az bir şey sıvı yağda kavurdum onları. Üstüne kıyma koydum. Yeşil biber, kırmızı biber. O da isteğe bağlı zaten. Kısa koymayabilirsiniz. Bir gidiş sarımsak, tuz, karabiber. Yani aslında o harcı bile siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre bile yapabilirsiniz. Şimdi bunu böyle yaptım. Üstüne bir tatlı kaşığı tuz atacağım. Bir de diyorlar ya bostan patlıcanı. Bostan patlıcanı başka, bağ bahçe patlıcanı başka ama su dolduracağım. 15 dakika dinlenmeye bırakacağım bunu. O orada 15 dakika dinlensin. Bu arada ben ne yapayım? Şu etlerimi doğrayayım. Borcamları kenara çekeyim. Karnabahar da şey için getirdim. Etleri daha doğrayacağım çünkü bunun içinde kavuracağım, makineye atacağım. Etler de biraz omuz, biraz bacak. O şekilde doğrayacağım. Elimizi artık kana bulayacağız. Şimdi şunu alayım. Normalde bu kavurmalık değil. Kavurmalık satılıyor, böyle küçük küçük oluyor ama ben dediğim gibi bunun lezzeti çok bambaşka. O yüzden bundan alıyorum. Yarısını buradan, yarısını bu poşetten hemen doğrayıp ondan sonra makinamı koyayım, çalıştırayım. Yarım saatte, yani makinem ısınmasıyla, kendi pişmesiyle falan, yarım saatte eti içinde kavuruyor. İçine de tuzla karabiber atıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Sadece makineyi çalıştırıyorum. Kırmızı hiçbir yeri kalmayacak şekilde karıştıra karıştıra kavuruyorum. Sonra da makinenin kapağını kapatıyorum. Yani o derecede hızlı, o derecede kolay oluyor. Oyalamayın size. Hemen bunu yapayım gelin. Dediğim olay bu. Makineye atıyorum. Ondan sonra biraz tuz. Karabiberini de attım. Karıştırarak bunu biraz kavuracağım. Ondan sonra da makinenin kapağını kapatacağım. İnşallah. Evet, eti orada kavururken boş durmayın dedim. Yoğurt, un, yumurta, nane, tuz. Pirinç de koydum. Yoğurtlu çorba yapacağım. Karnabaharım oldu. Onu da alayım artık. Pirinçlerim biraz haşlansın. Ondan sonra çorbama bu harcımı yavaş yavaş katacağım. Evet, güzelce kırmızı kalmayacak gibi her yerini kahverengileştirdim. Ne yapacağım? Hadi bismillah. Kapağını artık kapatalım. Tamamdır. Hemen süzüyoruz patlıcanlarımızı. Patlıcanları süzdükten sonra şu şekilde göstereyim. Havlu kağıda alıyoruz ve kurutuyoruz. Sonra iki taraflarını hafif kızartacağız tavada.
Kız göremiyoruz desenize, kalmışsınız ya orada. Desenize biz göremiyoruz kurutma yöntemini diye. He? Kenarlarında. Hemen kızartayım geleyim. Kızarmaya. Sıra geldi karnabahara. Karnabaharı haşladık ama çok haşlamıyoruz. Dediğim gibi buraya hafif böyle çatal girecek. Çok cıvık cıvık olmayacak. Elimle tutabiliyor, parçalanmıyor. O derecede haşlıyorsunuz. Bir su bardağı yoğurt, 2 tane yumurta, biraz tuz, biraz kırmızı toz biber. İsterseniz acı pul biber de koyabilirsiniz. Yarım çay bardağı da sıvı yağ. Bu harcı yapın. Bu harcı yaptıktan sonra şöyle güzel bir çırpın. Bu arada patlıcanlarım çıktı. Patlıcanları havlu kağıdın üstüne aldım. Biraz sonra arkalarına çevireceğim. Yağları gitsin. Şöyle karnabaharlarımızı parçalamadan alıyoruz. Şunları şöyle ortadan keseceğim. Küçük olanları kesmiyorum. Kendi çiçeğiyle kalsın. Gözüme büyük gelenleri şöyle. Şimdi bunu ne yapacağız? Parça parça bu sosa batıracağız. Borcama yağlanmış ama. Unutuyordum bak kız. Önce güzelce borcamınızı yağlayın. Ondan sonra bunu keselim. Bu da büyük yaptık. Neyse bir çam şurada dursun. Büyük yaptıkça kesin. Sosa batırıyorsunuz. Bu şekilde alıyorsunuz. Tepsiye. Unu söylemedim. 2 yemek kaşığı da un. Söyledim mi onu? Bak karıştırıyorum artık ha. Bir su bardağı yoğurt. 2 yemek kaşığı un. Ondan sonra 2 yumurta, tuz, karabiber, yarım çay bardağı zeytinyağı. Tuz, karabiber dediğim bir kırmızı biber de koyabiliyorsunuz. Baharatlar zaten kendinize kalmış. Benim karnabaharım küçük, şöyle ortaya doğru koyayım ben bunları bence. Şöyle ortaya doğru koyalım. Kalan soslarının üstüne gezdireceğim. Karnabaharı yemeyen, sevmeyen çocuklar bile bu lezzeti seviyor. Emin olun buna. Haksızlık etmişiz karnabaharı küçük diyerek. Dolduracak gibi.
Fırında ayarlıyorsunuz 180 dereceye. 20 dakika pişiriyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Ondan sonra üzerine rendelenmiş kaşar. Rendelenmiş kaşarı döküyorsunuz. Serpiştiriyorsunuz yani. Daha sonra tekrar fırına. O kaşar böyle biraz kızarana kadar. Bunun tarifi de bu. Bu kadar kolay yani. Benim yoğurdum galiba çoktu. Aldanmayın, sizin sosunuz tam geldi. Tencerede kalan yoğurdumu koydum. Şimdi yeni bir yoğurt mayaladım. Bu da böyle. Hemen bunları da ne yapıyorum? Ters düz yapayım. Ha, bayağı bir çekmiş. Havlu yanayım altından. Şimdi kaşıkla üstlerine şeylerini dökün, harcı dökün. Bu arada etim kavruldu, çorbam da oldu. Bu harçtan böyle kaşık kaşık üzerine koyacağım. Yemek akılda olunca yapması çok çabuk oluyor, kolay oluyor. Hani şunu yaparım, bunu yaparım diye plan yaptığınız zaman bitiyor. Gerisi kolay oluyor. Tabii bir de malzeme önemli. Rabbim herkese alın gücü versin inşallah. Şimdi ben böyle söylüyorum ama evet, malzeme de önemli. Rabbim herkese alın gücü versin. Tava için olurdu diyorsunuz. Evet. Duyuyorum. Mantıklı. Gerçekten çizmemem gerekiyor aslında. Bunu da böyle koyduk. Şu en ortayı açacağım. Şöyle. Kalan harcımı koyacağım oraya. Hemen ne yapacağım? Bir yemek kaşığı salçayla 2 su bardağı su. Bir çırpayım şurada hemen. Evet, ne yaptım? Hemen bu tavamın içinde salçayla 2 bardak su. Ne yapıyorum? Şöyle çok şeyleri, harçları üstünden dökmeden, kenarlarından. Domates dilimlemiştim. Hemen gelip onların üstüne dizeyim. Domates dilimlerini de üstüne şöyle koyacağım. Etim de kavruldu. Çorbam da tamam. Bir de bulgur pilavı yapacağım. Değil mi? Yanına cacık turşu, salata. Elhamdülillah.
Sizde bugün neler var? İftar menünüzde neler var? Fikir olsun bana da. Her zaman diyorum fikir olsun bana, yazın. İftar menüleri gerçekten bazen böyle ay şu da olsun bu da olsun diyoruz ama sahurda da mesela. Sahurda da zorlanıyorum ben. Domates dilimlerim de tam geldi. Tamamdır. Hadi bakalım. Daha ne olsun. Dediğim gibi elhamdülillah. Fırın için bunlar da hazırlandı. Devam edelim. Eşen Sultan da Ramazan süslerimizi koyuyor. Biz biraz geç kaldık Ramazan süsleri için. Çorbam da tamam. Biraz da yaprak çıkarttım. Bunları buzluktan çıkarttım. Tuzlarını arındırıyorum, buzluğa atıyorum hızlı sarma olsun diye. Şöyle üçgen börek, kıymalı harcım var. Kıymalı yapacağım. Ne deniyor kız buna? Ne dönüyordu? Sigara böreği ha. Sigara böreği yapacağım. Ozi soğanları da doğradı. Hemen bir iç hazırlayayım. Biraz da dolma sarayım. Değil mi? Elhamdülillah. Airfryer'da patlıcan attım. Patlıcanlar da biraz sonra olur. Onunla da patlıcan salatası yapacağım. Evet, sarımsaklarını da rendeledim. Ben böyle çiğden hazırlıyorum. Domates salçası, biber salçası. Şimdi domatesle biber salçası, nanesi, nar ekşisi, şunu bunu hani biliyorsunuz dolma harcı yapmayı. Onların hepsi karışması için ben böyle elimle yoğuruyorum. Bir de pirincin nişastasını iyice alıyorum. Onu da nasıl alıyorum? Bir tatlı kaşığı tuzla 5-10 dakika bekletiyorum. Hemen yoğurayım ben bunu. Bir de borcamıma şöyle geçen sefer yaptığım dolmadan yapayım. Güzel olur. Geldim. Şu dolmaları da bir göstereyim size nasıl yaptığımı. Geçen sefer de böyle yapmıştım. Göstereceğim. Şöyle bir kere iki kere göstereyim. Ondan sonra hemen kendim devam edeceğim. Çünkü video uzun oluyor. Yaprağın sapını kopardıktan sonra bu şekilde koyuyorum yine. Şöyle bencimin üstüne. Şöyle düzeltiyorum. Tekrar bir tane daha. Yanına. Şöyle yarısından doğru koyarsanız sarmanız da kolay olur. Damarlı kısımlar yukarı gelecek. Şöyle. Güzel güzel. Abinin arkadaşı. Sus. Altı tane koyayım bir yapayım, büyüklüğüne bir bakayım. Ona göre devam edeyim yani. 6 tanesini yan yana getir. Ama yaprağın da büyüklüğüne bağlı bunu koymanızda. Sonra iç harcını da ne yapıyorum şöyle kolay biçimde. Baştan sona kadar getirin. Ondan sonra da sarın. Şöyle. Gerçekten en kolay yöntem bu. Bunu da pişireceğiz ama. Servis de çok kolay oluyor. İftarda falan yani gerçekten servis kolay oluyor. Şöyle hepsini sardıktan sonra da rulo yapacağız. Çok sıkı sıkı rulo yapmayın. Kalan ucu da altına yerleştirin bu şekilde. Sonra getirin borcamımıza koyun.
Bitti. Bu şekilde. Bunları da böyle böyle yapacağım. Bu borcamı da bu şekilde tamamlayacağım. Yani akşam bütün yemekler hemen hemen borcamda olmuş olacak. Yakından da göstereyim bu şekilde. Servisi de kolay oluyor. Yapılışı da kolay. Şimdi 2 tane soda dökeceğim. Biraz zeytinyağı dökeceğim. Domates sosu istersem domates sosu da dökebilirim. Bilmiyorum. Üstünün sosu size kalmış. Ama 2 tane soda dökün. Eğer 2 soda dökmüyorsanız da kaynar su ve zeytinyağı. Ondan sonra da fırına atıyorsunuz. Eşan Sultan da fırına bunağına bread attı. Böyle küçük küçük cupcake'ler yapacakmış. Hadi bakalım. Ya kızımın keki ne kadar güzel kabarmış. Şöyle bir bakın. Ha? Çok da güzel oldu. Şimdi kekleri buraya çıkartacağım. O arada da maydanozlarımı bir ayıtlayayım. Ayıtlayayım ki sapından detoks suyu yapacağım. Ondan sonra buzluğa atayım. Yarısını buzluğa atayım, yarısını normal buzdolabına koyayım zipli poşetlere. Evet, kekleri çıkarttım. Çok da güzel oldu. Zeytinyağı gezdirdim. Bunu da hızlıca hazırlayayım da onun için şöyle göstereceğim size. Üstüne de kaynar su gezdiriyorum şöyle. Heh. Ay buharlandık gene. Kaynar su gezdirdikten sonra şöyle birer tane domates. Domatesleri de şöyle koyalım. Domateslerini de koydum. Domatesleri koyduktan sonra da yaprakla örteceğim böyle. Yapraklarını da hazırladım. İyice hepsinin üstünü örteceğim. Saplarını koparttım, hazırladım. Üstleri kurumasın diye, anladınız? Yani o yüzden. Tripodu da çıkarttım şimdi, o yüzden. Tek elle biraz zor oluyor. Heh, ben şimdi hepsini kapatayım. Fırına atayım. Evet. Oturtmam pişiyor. Biraz sonra da karnabahar peynirini serpileceğim üstüne. Patlıcan salatalarım da hazır. Turşularımı falan da koydum. Humuslarımdan koydum. Cacık yapıyorum. Kavurmam da hazır olmak üzere. Bulgur pilavım da tamam ve ney? Yaprak. Yaprağım da pişiyor. Çok az kaldı. 5 dakika sonra falan kapatacağım yani. Evet, Eyşan Sultan kekini de çıkarttı. Bu arada soframız da hazırlanıyor. Ne oldu? Baktın mı tadına kekin? Kuduruyor, kuduruyor kek için. Ve bu da yulaflı bir kurabiye. Bir de böyle bir şey yaptı. Bilmiyorum, çok lezzetli görünüyor ama. Fırına gidecek şimdi. Dolmamı da çıkarttım. Kurabiyeyi biraz fırında pişirdi, çıkarttı. Bardakla üstüne biraz bastırdı. Tekrardan attı. Değişik sormuyorum. O kendi yapıyor. Kendi şeyleri. Evet, çorbalar içtiler. Şimdi namaz kılmaya gittiler bu arada. Bana gelenler. Eşan'ın en sevdiği. Bu arada çikolatam da. Ozi, namaz ne zaman biter? Ben tabakları hazırlamaya başladım. Gelir. Hadi bakalım. Yavaş yavaş devam ediyorum. Ben hazırlayacağım. Ozi hemen hemen götürecek. Sana yok, sana yok. Bak arada görüyor musun? Hop hop. Tipsiz. Senin gibi aşağı, senin gibi çekeyim. Öyle mi? Arabutun içime çekseydim bari. O zaman kız. Hazırlıksız yakaladım. Evet, çekim Abi ben çok verdi. üzüldüm bugün ya. Hayırdır? Tartıldım bugün ya. Tartıldın. Kilo vermişsindir kesin Mahmut amca. Yok ya, aldım. Evet, misafirlerimiz de gitti. Her şeyi hallettim mi? Hallettim. Vallahi maşallah değil. Camımı yarın sileceğim ama. Ocağı şöyle bir temizledim. Bununla da bir temizleyeceğim. Böyle çok az bir bulaşığım var. Onu da biraz önce dolaptan bir iki parça bir şey boşaltmıştım onlar. Makineyi boşaltacağım. Bitmesini bekliyorum. Kaç dakikası var? 40 dakika varmış. O arada çamaşır makinem de bitecek. Onu da boşaltacağım. Yarın ütü yapmam lazım çünkü. Öyle.
Hadi bakalım bunu da halledeyim. Teşekkür ediyorum videomu da izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.